Merhaba, ben Doktor Mehmet Nuri Erdem. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün size kısaca bel ağrısından bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim. 40 yaşının üzerinde herkes hayatında en az bir kez bel ağrısı deneyimlemektedir. Burada önemli olan bu ağrının altında gerçekten organik bir rahatsızlık, bir hastalık yatıp yatmadığıdır. Şöyle ki, bel ağrılarının %80'i mekanik nedenlerden kaynaklanır. Yani belimizin çevresindeki kaslardan, tendonlardan ve bununla ilişkideki çeşitli yumuşak dokulardan kaynaklanan ve tırnak içinde söylüyorum bu kısmı nispeten zararsız ağrılardır. Ancak kalan kısmı omurgaya, omuriliğe ya da omurilikten çıkan sinirlere ait olan ağrılardır ki biz omurga cerrahlarının asıl ilgilendiği kısım burasıdır. Cerrahiden bahsetmişken bu kalan %20'nin de çok küçük bir kısmı gerçekten ameliyat ihtiyacı göstermektedir. Peki bel ağrısı neden olur? Genç yaşlardaki bel ağrılarının çoğu travmaya ya da limit aşımına yani zorlanmaya bağlıdır. Genç yaşlarda omuriliği ilgilendiren rahatsızlıkların başında disk problemleri gelmektedir. Halk arasında bel fıtığı olarak bilinen, bizim jargonumuzda ise disk herniyasyonu olarak adlandırılan bu durum bazen çok şiddetli ağrılara ve çeşitli nörolojik rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Ancak bel fıtığı başka bir deyişle disklerin bozulması durumu kronik, geçmeyen, bazen bacaklara da vurabilen şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Burada çeşitli tedavi seçenekleri vardır. İstirahat, ilaç kullanımı, fizik tedavi gibi nispeten daha kolay tedavilerin yanında bazen girişimsel işlemlere de ihtiyaç olur. Örneğin beldeki omurların içerisine, sinirlerin üzerine yapılan enjeksiyonlar bunlardan bir tanesidir. Burada amaç ağrıyı azaltmak ve kişinin yeniden gündelik aktivitelere kısa zamanda geçmesini sağlayabilmektir. Fakat eğer bu fıtıktan dolayı ağrı çok şiddetli ve eşlik eden nörolojik hasar varsa, yani kişinin vücudunda bu fıtığa bağlı olarak özellikle bacaklarında çalışmayan bir kas ya da gücü azalmış bir kas varsa, daha anlaşılacak bir tabirle belirteyim bunu, bir felç durumu gelişiyorsa o kişinin mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmesi, ameliyatla bu fıtığın buradan alınması gerekir. Peki ileri yaşlarda bel ağrısı neden olur? Bu durumlarda ağrı genellikle kireçlenme dediğimiz omurganın dejenerasyonuyla beraber giden bir durumdur. Bildiğiniz üzere eklem kireçlenmesi diye tabir edilen durum, tıbbi adıyla artroz, sadece dizlerde, kalçalarda olan bir durum değildir. Aynı şekilde omurgada bu kireçlenme durumundan zarar görmektedir. Buradaki en önemli sorun, bu kireçlenen kemiklerin içinden omuriliğin geçmesidir. Dolayısıyla diskler bozuldukça omurgalar birbirlerinin üzerinde anormal hareketler yapmaya başladıkça kişide giderek artan derecelerde bir ağrı ortaya çıkacaktır. Bunu tespit etmenin en kolay yolu radyolojik yöntemlerdir. Röntgen, MR, tomografi gibi çeşitli radyolojik tetkiklerin yanı sıra EMG ile sinir iletiminin ölçülmesi de tanının konulmasında oldukça önemlidir. Peki diyelim ki tüm bu tetkikleri yaptık ve gerçekten omurgada bir kireçlenme durumu, sinirlerin üzerinde gerçekten bası var ya da omurgaların arasında bir anormal hareket var. EMG'de çektik, sinirlerin üzerinde olan basıyı da nörolojik olarak gösterdik. Bu durumda ne yapılmalı? Biraz önce size bel fıtığındaki tedavi seçeneklerinde söylediğim şeyler aslında hemen hemen burada da geçerlidir. Kişi istirahat, fizik tedavi veya ilaçlardan fayda görmüyorsa enjeksiyonlar yapılabilir. Eğer bu da sonuç vermiyorsa cerrahi tedavilere başvurmak gereklidir. Bazen
hastayı ilk gördüğümüzde ameliyat olmasını önerebiliriz. Bunun en önemli sebebi bu biraz önce bahsettiğim hadiselere bağlı olarak bacaklarda herhangi bir kas grubunda zayıflık ya da tamamen güçsüzlük olmasıdır. Ameliyat seçenekleri arasında sinirin üzerindeki basıyı kaldırmak için bazen sadece mikroskop altında yaptığımız kapalı minimal invazif işlemler, bazen ise açarak omurgalara vidalar koyarak yaptığımız daha büyük cerrahilere ihtiyaç olmaktadır. Halk arasında platin olarak bilinen bu vidaların yerleştirilmesinin temel sebebi omurgaların birbirleri üzerindeki anormal hareketini engellemek ve eğer bir sinir basısından dolayı bası yapan kemiği bölgeden kaldırdıysak aradaki anormal hareketi engellemek için halk arasında platin olarak da bilinen omurgalara yerleştirilen bu vidaların temel amacı aslında omurgayı sabitlemektir. Peki biz neden omurgayı sabitlemek istiyoruz? Bunun basitçe iki temel sebebi var. Eğer omurgalar birbirinin üzerinde anormal bir hareket yapıyorsa ki bu bel fıtıklarının da oluşmasının temel sebeplerinden bir tanesidir. Bunu ortadan kaldırmak için bu iki omurgayı birbirine sabitlemek zorundayız. Bazen de sinir üzerindeki basıyı kaldırabilmek için omurun bir kısmını ameliyatla çıkartıyoruz. İşte bu çıkartma işleminden sonra oluşan boşluk bu omurların yine kendi aralarında anormal hareket yapmasına neden olacağı için vidalar ile omurlar tutturulur ve birbirine kaynatılır. Burada kaynatmaktan kastım iki omurun birbirine sabitlenmesi ve artık tek omur gibi hareket etmesidir. Bunlar mikroskop altında yapılan, oldukça teknik ameliyatlar olsa da kişiyi çektiği ağrıdan kurtaran, eğer herhangi bir güçsüzlüğü varsa bunun iyileşmesine olanak verebilen ameliyatlar olduğu için oldukça etkili, oldukça faydalı işlemlerdir. Böyle bir cerrahi işleme ihtiyacınız olduğunda zaten doktorunuz size sürecin tamamıyla ilgili bilgi verecektir. Yani neden böyle bir ameliyata ihtiyacınız var? Bu ameliyat süreci nasıl geçecek? Ameliyatınız ne kadar sürecek? Hastanede ne kadar kalacaksınız? İyileşme döneminiz ne kadar olacak? Bu iyileşme döneminin sonunda alacağınız şeyler nelerdir? Ve bu ameliyatla karşılaşacağınız riskler nelerdir? Bakın bu soruların tamamı cerrahınız tarafından size detaylı olarak anlatılacaktır. Sonuçta bu ameliyatların hepsi bir yarar-zarar dengesi gözetilerek yapılmaktadır. Bir tarafta ameliyatla alacağınız riskler, diğer tarafta ise edineceğiniz faydalar vardır. Eğer fayda kısmı ağır basıyorsa bu ameliyatı bunları düşünerek karar vermenizde fayda vardır. Yeni gelişen teknolojiler ile omurga ameliyatları artık büyük oranda sorunsuz ve çok düşük risklerle yapılabilen ameliyatlardır. Ameliyat sırasında kullanılan nöromonitorizasyon sürekli olarak bacaklarınıza giden sinirlerin sağlığını ve sağlam çalıştığını kontrol etmekte, dolayısıyla ameliyat sırasında oluşabilecek bir sinir hasarlanmasını minimum düzeye indirmektedir. Ayrıca kapalı cerrahiler sayesinde bu işlemleri çok daha hızlı yapabilmek, iyileşme dönemini çok daha rahat atlatabilmek de mümkündür. Sonuç olarak bel ağrısı pek çok sebebe bağlı olan, çoğu zaman herhangi bir işlem gerektirmeyen ve yine çoğu zaman omurgaya ya da omuriliğe bağlı olmayan bir rahatsızlıktır. Her ne kadar ciddi sorunlar olsa da bunların da her anlamda çözümü mevcuttur. Ben Doktor Mehmet Nuri Erdem, size kısaca bel ağrısının neden ortaya çıktığını ve olası tedavi seçeneklerini anlatmaya çalıştım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.